Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün bir tane Dreamy D10S robot süpürge aldık. Onun tanıtımını yapacağız. Aslında önceden aldık ama tabii ki biraz dedim kullanalım. Ondan sonra paylaşım yapalım. Şimdi süpürgemiz şu şekilde, gördüğünüz gibi 5000 Pascal emiş gücüyle, yine 5200 miliamper batarya gücüyle ön plana çıkan bir robot süpürge. Tabii ki biz biraz araştırdık. Bunların yedek parçası da bol galiba. Yani Dreamy, Xiaomi, bir de Roborock aynı şirket tarafından üretilen bir marka ve bunların parçalarının da birbirine uyumlu olduğunu öğrendik. Onun için tabii fiyatı da ucuzdu, kampanyadaydı. Onun için bu robot süpürgeyi tercih ettik. Şu bölgenin altında kamera var ya da bilmiyorum ben. Haritalanmayı ya da kızılötesi olabilir. Haritalamayı bununla yapıyor. Yani navigasyon görevi görüyor. Bu konuda başarılı. Yani haritalanmayı çok güzel bir şekilde yapıyor. Şimdi şuralarda bakınız, şöyle dokunduğunuz zaman burası içe doğru gidiyor. Eğer bir yere çarptığı zaman burası robotun yani hızı emdiği için gücü robotun zarar görmesini engelliyor. Şimdi şuradan devam edelim. Kutu içeriğinde ne var? Bir tane şarj kablosu. Şu da kıymetli izleyenler şarj istasyonu. Yine bir de bu paspas da yapabiliyor. Tabi halıları değil de daha çok herhalde parke ya da seramikleri paspas yapıyor. Tabi şuradan su konuluyor. Burası su haznesi. Su konuluyor buradan. Tabi deterjan koymuyoruz. Sadece su koyuyoruz. Şurada iki tane düğme görüyoruz. Bir tanesi güç düğmesi. Tabi buna basılı tuttuğumuz zaman şöyle bunu açıyoruz. Kapatmak için de tekrardan yine basılı tutuyoruz. Şu sesi duyduğunuz zaman da kapanıyor. Alt tarafını bir göstereyim. Burada iki tane büyük bir tekerimiz var. Bu bir de şurada var tekerimiz. Tabi bunlarla gidiyor. Bazı yüksekliklere de tırmanabiliyor. Yani halılara çok rahat tırmanabiliyor. Yine şurada bir fırça görüyoruz. Bazı modellerde, yani Dreamy değil de başka süpürge modellerinde bundan iki tane var. Bunu da şu şekilde çıkarabiliyoruz kıymetli izleyenler. Tabi bununla bir işimiz yok ama şu üç ucundan tutup çıkarabiliyoruz. Yani eskidiği zaman bunu buradan çıkarıp temizliğini yapıp tekrardan takabiliriz bu şekilde. Bunun bu şekilde çıktığını söyleyelim. Şu şekilde de bastırıyoruz. Burası fırçası. Bunu şurada iki tane bakınız mandal var. Burayı açmak için buna bastırıp çıkarıyoruz. Yine şunu da tuttuğumuz zaman hemen çıkıyor kıymetli izleyenler. Yine bakınız şuralara da kıllar da olmuş. Fırçası var bunun ve keskin bir bıçağı var. Buradaki kılları da temizleyebiliyoruz. Tekrar takarken de bunu şu şekilde takabiliyoruz. Evet, yine önce arka tarafı, sonra da bastırıp takıyoruz. Şu kısımda da çöp haznemiz var. Şu kapağı, buradan zaten yeri var. Parmağımızla kaldırıyoruz. Yine bu çöp haznesini de şu şekilde açıyoruz. Bunu açmak için de şurada ok işareti var. Şu şekilde bastırdığımız zaman açılıyor. Bunu götürüp istediğimiz yere dökebiliyoruz. Tabi bunun yaklaşık 500
mililitrede hacmi var. Yine kapatırken de bu şekilde kapatıyoruz. Şurada da filtremiz var. Şu şekilde açıyoruz kıymetli izleyenler, bastıraraktan. Ve buna tabi şuradan üfleyeceğiz. Tozlandıysa bu şekilde üfleyerek temizliğini yapıyoruz. Ve takarken de yine önce şu taraf şu şekilde. Bura olduktan sonra da şuraya hafiften bastırıyoruz. Yine yerine koyarken de şu şekilde koyuyoruz. Evet, şu sesi duyduğumuz zaman süpürgemiz kapanmış oluyor. Şimdi kıymetli izleyenler, kurulumu nasıl olacak? Öncelikle telefonumuza Google Play'den kıymetli izleyenler bu Dreamy uygulamasını indiriyoruz. Tabi ondan sonra burada Dreamy süpürge modellerini göreceksiniz. Modeliniz hangisi ise onu seçiyoruz. Tabi onu seçtikten sonra kurulumu çok kolay kıymetli izleyenler. Şu iki tuşa tabi önce süpürgemizi açıyoruz. Bu şekilde açıldığı zaman iki tuşa birden basıyoruz ve evet, şu anda süpürgemiz açıldı. Açıldıktan sonra tabi bir 3-4 saniye basılı tuttuğumuz zaman şu şekilde iki tuşa birden basarak süpürgemizin kurulumunu yapmış oluyoruz. 1 dakikadan az bir sürede süpürgemiz kurulmuş oluyor. Süpürgemiz tabi önce bir evde haritalama yapıyor. Haritalamayı yaptıktan sonra şu şekilde, yani evinizin haritasını almış oluyor. Buralar tabi sizin evinizdeki bölmeler. Eğer temizlik tamamını yaptıracaksanız evinizin, buradan temizliğe başla diyorsunuz. Bütün odaların temizliğini yapabiliyor. Ya da buralardan herhangi bir bölgeyi seçiyorsunuz. Mesela şuradan, yani burası olabilir ya da bu oda ya da herhangi bir yer. Süpürgemiz sadece o bölgeyi temizliyor ve şarj istasyonuna geri dönüyor. Kıymetli izleyenler, şimdi süpürgemizin bir ayarlarına girip bakalım. Şimdi şuradan Dreamy açıyoruz. Şarjı görüyorsunuz, %100 sol üst köşede %100 gösteriyor. Buradan şarj seviyesini görebiliyorsunuz. Şuradan cihaza git dediğimiz zaman, evet. Şimdi ben az önce sadece bulunduğum odanın haritalamasını yaptırdım. Burayı tabi temizletebiliriz. Yine burada tabii ki evinizin komple haritasını çıkarıyor. Tabi onu görebilirsiniz. Ben bir oda haritalandırdığım için şimdi bir odayı gösteriyor. Şimdi buradan temizliğe başla dediğimiz zaman şurada görüyorsunuz play işareti. Bir basalım. Temizlemeye başla. Evet, sesini de Türkçe yapabiliyoruz. Yani dil tercihini. Onu da göstereyim birazdan. Duraklatıldı. Evet, buradan duraklatıp başlatabiliyorsunuz. Tekrar bakalım. Temizleme görevine devam edin. Evet. Şimdi tekrar durduralım. Diğer menülere bakalım. Duraklatıldı. Şimdi buradan geri çıkalım. Cihaza girelim. Buradan cihaz ayarlarına bakabiliriz. Evet. Ses seviyesine girdiğimiz zaman buradan
Sesi ayarlayabiliyoruz. Temizlemeye başla. Temizlemeye başla. Evet. Şöyle yükseltelim biraz daha. Temizlemeye başla. Evet. Sesin yükselip alçaldığını görüyorsunuz. Yine buradan dil seçeneklerini görüyorsunuz. Bakınız ben Türkçeyi seçtim. Yani dili ses kısmından seçebiliyorsunuz. Burada çocuk kilidi var. Evinize misafir geldiği zaman bunu aktif edebilirsiniz. Ya da çocuğunuz varsa çocuklar oynamasın diye onu aktif edebilirsiniz. Altta görüyorsunuz temizlik programlaması yapabiliyorsunuz. Siz evde olmadığınız zaman internetiniz açıksa evi temizletebilirsiniz. Yine kendiniz evde olmadığınız zaman da yine temizlik yaptırabilirsiniz. Şurada planlanmış temizlik diyor. Tabii biz henüz öyle bir planlama yapmadık. Onu buradan yapıyorsunuz. Buradan temizlik geçmişi var. Tabii ki biz programı sildik, tekrar kurduğum için burası boş görünüyor. Kaç kere temizlik yaptıysak temizlik burada sayıları ve süreleri, yani evi kaç dakikada temizlemiş onu gösteriyor. Yine şurada aksesuarların ömrünü gösteriyor. Biz mesela filtreyi %7 kullanmışız. %93 ömrü var. Yani 139 saat. Yine fırça olayını görüyoruz burada. %94 kullanmışız. Şu altta dönen fırça. Yine yan fırça bu üçlü. Evet, ana fırçanın da %96 ömrü kalmış. Onlara da buradan bakabilirsiniz. Mesela şurada robotumu bul butonu var. Buna bastığınız zaman robot evin içinde herhangi bir yerdeyse ve yerini bilmiyorsanız buna bastığınız zaman ben buradayım diyor. Bakalım Buradayım. Buradayım. Evet, sesi duydunuz. Kendisini de haber veriyor. Yine şuradan geri bildirim gönderebiliyorsunuz. Yani Dreamy bu süpürgeyi geliştirmek için tabii tüketicinin deneyimlerinin de geri dönütünü almak istiyor. Buradan da öneride bulunursunuz Dreamy şirketine. Yine cihaz paylaşımı diyor. Galiba burası, emin değilim ama burada mesela cihazı başka biriyle paylaşabiliyorsunuz. Yani Dreamy süpürgenizi, robot süpürgenizi başka bir telefonla da kullanabilirsiniz. Herhalde bu orası, emin değilim ama aklımda kaldığı kadarıyla yine şurada yazılım güncellemesi, buradan bakalım. Evet, son sürüm olduğunu buradan görüyoruz kıymetli izleyenler. Şimdi bakalım, bu odayı bir temizletelim. Evet, yine play tuşuna basalım, bir temizlesin bakalım burayı. Temizleme görevine devam edin. Şimdi kıymetli izleyenler, şu anda bu odamızı temizliyor ve dolaşıyor şu anda. Evet, görüyorsunuz orta noktada süpürgemiz. Evet, gittiği yerleri bu şekilde bakınız. Sağdaki önce dört tarafını bir dolandı odamızın. Evet, gittiği yerler beyazla işaretlenmiş şekilde. Evet, şimdi durduracağım kıymetli izleyenler. Duraklatıldı. Evet, sesi duyduysanız duraklatıldı diyor. Sağda şarj portu yazıyor. Ona bastığımız zaman süpürgemiz
ne yapacak? Şarj portuna gidecek. Sağ üstte gördüğünüz gibi iki şarj harcamış. Yani %100 şarjın ancak ikisini tabii kullanmış. Biz odanın tamamını temizletmedik. İstersek devam edebiliriz. Devam etmek istiyorsak da şöyle play'e basıyoruz. Görevine devam et diyor. Tekrar durduruyorum ve durdu. Evet, şarj portuna basayım, bakayım ne diyecek. Evet, şarj için diyor, iskeleye dönüyor. Kıymetli izleyenler, süpürgemiz buradaydı. Temizleme görevine başla dediğimde buradan şöyle geldi ve buradan alta girdi. Bakalım. Evet. Tabii koltuklarınızın yüksekliği de önemli. Bunu süpürgenize göre ayarlayabilirsiniz. Bakınız kıymetli izleyenler, tepedeki lazer ya da kamera, onu bilmiyorum. Işığını görüyorsunuz. Yani onunla haritalama yapıyor. Onunla süpürüyor. Yine öndeki darbe emici şeyleri var. Süpürge zarar görmesin diye, bakınız. Evet, çarptığı halde herhangi bir, bakınız orada da çarptı. Ama ses gelmiyor. Yumuşak bir dokunuş. Bakınız burada da kanepenin altına çok rahat giriyor. Evet. Yani hiçbir şey kaldırmayabilirsiniz. Sehpadır, sandalyedir. O girebileceği yere girer ve süpürür. Yine yan fırçayla bakınız süpürgelikleri çok güzel temizliyor. Evet, burada da koltuğun ayağına geldi. Bakınız dönüşleri görüyorsunuz. Bakınız en ufak noktalara bile girmeye çalışıyor. Tabi mesela şurada sehpamız var. Kaldırıp kanepenin üstüne koyabiliriz. Evet, şu anda peteğin altına doğru gidiyor. Şunu biz peteğe dayayalım şöyle. Evet. Kıymetli izleyenler, tabi size bir fikir verebilir. Bu kadar temizlik, videomuzu fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi ben temizliği yarım bıraktıracağım ve istasyona dönmesini isteyeceğim. Bir onu yapalım ve videomuzu bitirelim. Kıymetli izleyenler, şu anda kendisi geldi şarj istasyonuna. Şarj etmeye başladı. Şu ışıkların yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Bakınız, bu şarj olduğu anlamına geliyor. Eğer ki bunlar durursa kıymetli izleyenler, şarjı dolmuş demektir. Yorum, öneri ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.